Herkese bu güzel cuma akşamından iyi akşamlar diliyorum. Ben araştırmacı gazeteci Ece Sevim. Sesimizle alakalı hızlı bir kontrol yapalım. Sizler de yorumlarınızla ses iyi ya da gelmiyor şeklinde belirtirseniz sevinirim. Bugün Etimeskut Belediyesi ile alakalı ilk ifadeleri, orada yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun detaylarını hep birlikte ele alacağız. Ama öncesinde biliyorsunuz son programda Üsküdar Belediyesi ile alakalı gelişmeleri birlikte değerlendirmiştik. Onunla ilgili çok önemli bir gelişme oldu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş az evvel tutuklandı. Bu tutuklanmayla alakalı olarak hangi gerekçelerle tutuklandı ve sevk edildiği maddeler neydi? Bu bağlamda aslında soruşturma dosyasının ilk önemli kısmını göreceğimiz resmi belgeyi bir inceleyelim istiyorum. O yüzden hızlı bir dosya hazırladım size son yarım saat içerisinde. Önce Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş'ın neden tutuklandığını ve hangi iddialarla şu anda cezaevine gönderildiğini birlikte bir değerlendirelim. Ardından da Etimeskut Belediyesi'ne şöyle bir bakış atalım. Çünkü aslında Etimeskut Belediyesi'ni öyle zannediyorum ki biraz daha fazla konuşacağız daha sonrası programlarda. Zira belgeler, ifadeler geldikçe aslında tablo daha da netleşmiş olacak. Biz şu anda belediye başkanı da gözaltındayken neler oluyor? Etimeskut Belediyesi'nde üstelik Erdal Beşikçioğlu gibi aslında kamuoyunun da çok göz önünde olan bir isim. Eski bir oyuncu, tiyatro oyuncusu. Amirim dedikleri Behzat Ç. oyunuyla da karşımıza çıkan bildiğimiz bir isim. Neler bizi bekliyor? Bu rüşvet ve irtikap operasyonunda neler olacak? Öncelikle onlara da bir bakacağız. Cuma akşamı vaktimiz bol. Sizler de cuma akşamları benimle birlikte uzun süre burada olmayı seviyorsunuz. Planım bu şekilde: Üsküdar, Etimeskut ve vakit olursa yine aktif de olursak soru cevap şeklinde de ilerleriz diye planladım. Genel bir değerlendirme de yapabiliriz. Ülke gündeminde de diğer önemli konular var. Ahbap soruşturması ile ilgili ifadeler birikiyor. Bir yandan da ünlüler biliyorsunuz orada sürekli gidip ifade veriyorlar. Onun haricinde önemli isimler, Hüseyin Başaran gibi isimler şu anda tutuklandı, cezaevine gönderildi. Oysa dosyanın müştekisi gibi başlamıştı. Süreç bir anda değişiverdi. Bu bağlamda onları da ele alacağımız daha sonra bir yayınımız olsun diye bir planlama içerisindeyim inşallah. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bu bağlamda eğer abone değilseniz ve ilk kez yayına katılıyorsanız bizim yayınlarımız bu bağlamda ilerliyor. Biz genellikle dosyaların derin analizlerine giriyoruz. Elimizden geldiğince analiz yapıyoruz ama yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve hukuki süreçlerle ilgili detay seven izleyicileri araştırmacı gazetecilik faaliyetleriyle bilgilendiriyoruz. Yine bu gazetecilik faaliyetlerimize katkı sunabilmek için ve daha detaylı içeriklerden faydalanabilmek için ve yorum dinleyebilmek için de üye ol, katıl butonu üzerinden YouTube'dan destek sağlayabilirsiniz. Instagram'dan da abone olabilirsiniz. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili önemli bir ses kaydını orada paylaştım. Yine dosyalardan, ek klasörlerden çalıştıkça önemli belgeleri, görüntüleri ve ses kayıtlarını üyelik kısmından paylaşmaya devam edeceğim. Size de buradan duyuracağım. Bir süre sonra zaten genel izleyicilerimize de aktaracağım. Sistem böyle ilerleyecek. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için beğeni, yorum ve desteklerinizi bekliyorum sizden. Herkese şimdiden selamlar, hoş geldiniz. Her zaman olduğum gibi size şimdi hazırladım. Hızlıca sunumlarımı yapmaya başlıyorum. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Her birinize çok selamlar, sevgiler. Almanya'dan, çeşitli yerlerden, Fransa'dan, yurt dışından da dinleyen insanlar var, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Merakla bekliyorsunuz. İlginize, alakanıza müteşekkirim. Hoş geldiniz diyelim. Bu hızlı girişin ardından sunumumuzu Sinem Dedetaş'la başlayarak şöyle bir aktaralım. Yapamadım. Şimdi hallediyorum. Evet. Siz alıştınız ufak tefek böyle teknik olarak heyecanlanmalarıma. Teşekkür ediyorum. Anlayışınıza sığınıyorum.
Evet, Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı aslında İBB davasının öncesinde ta bu soruşturmalar hiç başlamadığı zaman 2019'dan itibaren Ekrem İmamoğlu vizyonunun temsilcilerinden ve vitrinlerinden birisiydi. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabanında genç, vizyoner bir eğitimi olan, görüşü olan bir insan olarak dikkat çekmişti ve kadın da olması hasebiyle Üsküdar'a yakışabileceği değerlendirilmişti. Bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir ümit vardı, bir beklenti vardı. Ancak politik olarak bakmak gerekirse, yani özellikle belediye faaliyetleri açısından bakmak gerekirse Sinem Dedetaş oldum olası belediye başkanlığından bir tartışılan bir isim oldu. Hem meclis toplantılarındaki tartışmalarla hem de aslında önceki Hilmi Başkan'ın dönemindeki vizyonla değerlendirildiğinde gözle görünür ölçüdeki gerilemelerle Üsküdar Belediyesi'ni her daim tartışmaların ekseninde, merkezinde tuttu diyebiliriz. Bu bağlamda aslında yolsuzluk soruşturmalarıyla anılır mı anılmaz mı, tüm bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arasında bu soruşturmalar devam ederken bu da konuşuluyordu ki aylar öncesinde soruşturmanın ilk aşaması başladı. Fakat orada Sinem Dedetaş henüz devrede değildi. Fakat son gelen bilgiler, belgeler, deliller ve ikrar içerikli ifadelerle meselenin Sinem Dedetaş boyutu da açılmış oldu ve o büyük hayallerle başlayan ve topluma, Üsküdar'a başka bir vizyon sunmayı vaat eden anlayış dönüşerek ne yazık ki aslında bugün demir parmaklıklar arkasına Ekrem İmamoğlu vizyonuyla birlikte devam eden bir süreç haline gelmiş oldu. Şimdi peki burada aslında neler var? Üsküdar'da öncelikle örgüt soruşturması. Yani biz birçok belediyede örgüt soruşturması olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bunu biz aslında Üsküdar'da da görmüş olduk ve buradaki soruşturma maddelerine, delillerine de baktığımız zaman ben buradan böyle size daha notlarımı okuyabilir şekilde devam ettireyim. Evet, 2025'e 194.043 numaralı bir soruşturma dosyası var. Burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, irtikap ve rüşvet suçlamalarından tutuklamaya sevk maddelerinin yapıldığını görüyoruz. Yine Sinem Dedetaş'la beraber pek çok isim de burada tutuklamaya sevk edildi ve tutuklandı. Kimler? Beraber hızlıca onlara bir bakalım. Bunlar da son dakika notları. Şimdi savcılık tutuklanma talebiyle Sinem Dedetaş'ı, özel kalemi Alihan Koçoğlu'nu, mimar Burçin Çevi ve Bülent Orhan Tozkoparan müteahhiti tutuklama talebiyle sevk etmişti ve gerçekten de suç cezadan da tutuklama çıktı. Adli kontrol talebiyle sevk ettiği Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'a da adli kontrol kararı verildi. Yani savcılığın talepleri yerinde bulunuldu ve o bağlamda bir karar verildi. Şimdi burada Burçin Çevik bahsedelim. Burçin Çevik aslında önceki soruşturmada da gözaltına alınmıştı. Yani ilk dalgada mimar, hatırlarsanız balya balya para çıkmıştı evinden. Ve demişlerdi ki Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski il başkanı Özgür Çelik çıkıp konuşmuştu. Mahmut Tanal paylaşmıştı. Ne demişti? İşte kardeşim, kadıncağızın nişanlısı bir gün önce, aslında tam da bir gün önce gitmiş devretmiş, büfe devretmiş. Devrettiği büfenin 5 milyon TL parası varmış. Onu almış nişanlısının evine koymuş. Polisler gelmiş onu bulmuşlar. Sanki evde para varmış gibi yapıyorlar gibi bir gereksiz, anlamsız bir açıklama yapmışlardı. Çünkü evde bulunan paradan bahsederken dekont paylaşmışlardı. 5 milyon liralık bir kişinin bir kişiye, Zeki Kulaç'tı galiba, devrettiği, yani aktardığı para transferi 5 milyon TL. Şimdi orada 5 milyon TL varsa evdeki 5 milyon TL ne? Ya o kısım böyle biraz garipti. Alelacele bankadan para çekip nişanlısının evine mi koymuş? Biraz şüpheli bulunmuştu ama adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şu anda Burçin Çevik'in de tutuklandığını görüyoruz. Fakat bu kısımda yansıyan net bir şey yok. Ne olduğunu biraz daha soruşturma ilerledikçe anlayacağız. Toz koparanla ilgili de ikrar içerikli ifadeler olduğunu görüyoruz müteahhitten. Bunların detaylarına birer birer bakacağız şimdi. Ama örgüt var ve örgüt şemasını biz önceki programda nasıl ele almıştık? Paralel belediye yapılanması olarak ve detaylarına bakmıştık. Şimdi yeniden onlara aslında savcılığın da böyle ele aldığını görerek detaylı bir şekilde bakacağız.
Evet, şimdi ben şöyle bir hızlıca bir şablon, bir örgüt şeması gibi bir şema hazırladım sizler için. Çünkü tutukluluğa sevkte aslında burada Sinem Dedetaş'ı da vitrin, fakat aslında usulsüz protokoller imzalayarak örgütün çalışma alanına zemin ve meşruiyet sağlayan kişi olarak ele almışlar. Bu şemada alt tarafta Gölge Başkan Nazım Akkoyunlu var. Ne demiştik? Kendini belediye başkan yardımcısı gibi gösteriyor, fakat memur değil ve belediye başkan yardımcısı da değil. Bu tespitli. Hatta orada ifadeler var. İş takipçisi ne diyor ifadesinde? Biz Nazım Başkan'ı belediye başkan yardımcısı zannediyorduk. Hatta belediyedeki odasında tabelası vardı odasının önünde. Başkan yardımcısı diyordu. Başkan yardımcısı olmadığı ortaya çıktığında biz tabelayı da oradan kaldırdılar. Sonra da biz anladık ki başkan yardımcısı değilmiş şeklinde bir ifade vardı. Son yayında anlatmıştık. Bu şahıs Kent AŞ'nin genel müdürü ve tüm rüşvet yapılanması Kent AŞ ekseninde dönüyor, diyor savcılık. Bu bağlamda rüşvet çarkını yöneten ve belediye yönetimi üzerinde gölge başkan etkisi kuran bir yapısı var. Ve onun altında basın danışmanı Ulaş Meydan, Alperen Uçar Yapı Kontrol Müdürü Mevlüt Güray ve Filiz Deveci Başkan Yardımcısı ayrıca örgüt şemasında şekilleniyor. Ulaş Meydan'la ilgili aslında biz burada rüşvet pazarlığı ve tahsilatıyla alakalı ifadelerde isminin geçtiğini görüyoruz. Alperen Uçar'ın da aynı şekilde hem iş takipçilerinin hem de müteahhitlerin Alperen Uçar ismini verdiğini ve o mekanizmada önemli bir yere oturttuğunu görüyoruz. Yine Filiz Deveci de tüm bu sürecin aslında kenarında gibi görünen ancak yetkisiz ve mevzuata aykırı bir şekilde bu kurulan çarkı onaylayan şahıs olarak pozisyonlandığını görüyoruz diyebiliriz. Evet, öncelikle yapı ruhsat sürecinde bir irtikap yapılanması ve mekanizması var deniliyor. Tutukluluğa sevk belgesinde bu şahıslar tek tek belediye başkanı dahil olmak üzere sevk edilirken müteahhitlerin zorla yönlendirilmesi bir meselesi var. Burada paravan bir danışmanlık sözleşmesi. Mekanizmayı şöyle kurmuşlar. Mesela müteahhit başvurusunu yapıyor, zorunlu olarak Kent AŞ'ye orada sevk ediliyor. Kent AŞ'de bir sözleşme imzalanıyor. Bir danışmanlık sözleşmesi gibi, yani sanki orada müteahhitlere danışmanlık veriyor Kent AŞ. Yani mesela bir danışmanlığı siz almak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama burada aslında diyorlar ki mevzuata uydurmak için, işte usulüne kulbunu bulabilmek için yapılan bir yöntem. Bu yüzden burada sözleşmeler imzalanıyor. Hatta ne demiştik? 1 milyar lirayı bulan sözleşmeler imzalanıyor. Ardından da tahsilatçılar devreye giriyor. Burada yüksek ücretler alınıyor ve herhangi bir şekilde de sunulan da bir hizmet yok zaten. Ve bir mekanizma içerisinde rüşvet tahsil edildikten sonra ruhsat veriliyor. Şimdi burada sözleşmeye bağlanan tutar 1 milyar 78 milyon 870 bin lira olarak belirtilmiş. Yani bugüne kadar bu sistem çarkı içerisinde dikkatinizi çekiyorum, hepsini kayıtlı tutmuşlar, kayıt altına almışlar. Yaptıkları alternatif ikinci defteri tutarak, bunu da dijital ortamlarda yaparak tutmuşlar ve bunların her birini tutanlar savcılığa teslim etmiş. Savcılığın elinde bu veriler var, yani bu veriler üzerinden ilerliyorlar. Bu bağlamda 1 milyarlık bir sözleşme ama fiiliyatta 360 milyonluk bir tahsilat, yani gayri resmi gelirin elde edildiği karşılıksız afaki bedel olarak belirtilmiş. Sözleşmede belirtilmiş. Ne dedik peki, bu tuttukları dijital mekanizmayı daha detaylı öğrenmek isteyen, anlamak isteyen izleyicilerimiz bir önceki Üsküdar Belediyesi yayınına bakabilirler. O yayını takip edenlerimiz çok iyi biliyorlar ki Gmail, Google Sheets gibi aslında dijital mail sistemleri ve Excel sistemleri üzerinden renklendirilmiş bir kod sistemi yapmışlar. Yani mesela şöyle yapıyoruz. Ne yaptık? Rüşveti Kent AŞ ve İmar Belediyesi, İmar Müdürlüğü üzerinden kuracağız ya, iddiadan söz ediyorum, soruşturmadaki iddiadan. Henüz yargı netleşmediği için, sürecin sonuna gelinmediği için hepsi hukuki süreçtir. Ben bunları aktarıyorum.
Orada mesela şöyle yapıyoruz. Kent AŞ'deki çalışan şahıs işte görevliyle görüşmüş ya, müteahhitin iş takipçisiyle bir başvuruları var. Bunu onaylayacak. Mesela eğer ki anlaşmaları oldu, paralar alındıysa maviye boyuyorlar bu şahsı. Niye maviye boyuyorlar? Anlaşma sağlandı. Böylece normalde kendilerinin ruhsat verme yetkisi yok ya, Kent AŞ olarak normalde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün vermesi lazım. Oradaki personel, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki personel o müteahhitin ismini mavi olarak gördüğü için ruhsatı veriyor. O işlemleri başlatıyor. Müdürü biliyor, hepsi biliyor. Alt kademesi biliyor, üst kademesi biliyor. Burada böyle bir sistem kurulmuş. Ama eğer müteahhitin ismini kırmızıya boyamışlarsa anlaşma sağlanmadı demek. Yeşilse daha yeni temas, turuncuysa resmiyete daha dökülmedi gibi renklendirme sistemi yapmışlar. Ve burada da gördüğünüz üzere bakın, önceki programdan aktardım tabelalar. Bunların her birini savcılığa teslim etmişler ve savcılıkta müteahhitleri teker teker oradan incelemiş. Ruhsatlar usulüne uygun mu verilmiş, yoksa ne yapılmış, verilmemiş mi? Müteahhiti çağırmışlar, ifadeler alınmış, kimileri itirafçı olmuş. Her ne kadar suç olsa da ben buna zorlandım ama bu paraları verdim demek zorunda kalmış pek çok müteahhit. Böyle de bir süreç var. Evet, şimdi burada bir iskan ruhsatı süreci var. İskan ruhsatında da sağ tarafa şöyle gölgelendirilmiş bir şekilde yapı tatil tutanağı örneği koydum. Nedir bu? Daha önce televizyon ekranlarında da size dosya halinde anlattığım bir süreç vardı. Boğaziçi İmar. Bununla ilgili izleyicilerimizden daha detaylı bir dosya talebi de geliyor. İnşallah onu da aldım listeye, böyle detaylandıracağım. Boğaziçi İmar'da biz bunu çok gördük. Hatta yani milyarlık köşkler, tarihi köşkler, Boğaz öngörümündeki yapılar, bunlarla alakalı olarak insanları yapı tatil tutanağı tutmakla tehdit ettiklerini, otel inşaatlarında vesaire ve akan, mesela hani evet, bir mülkte belki bu kadar zarar etmezsiniz ama akan bir inşaatta işte yapı tatil tutanağının tutulması tehdidi demek sizin belki milyonlarca dolar zarar etmeniz demek. İş insanları bu tehditlere maruz kaldığına dair hep ifadeler vermişlerdi. Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde de bunlar yer almıştı ve o dönem İBB'de Yakup Öner ilgileniyordu. VIP Yakup olarak geçiyordu. Çünkü zaten Boğaz öngörünündeki ve Boğaziçi'de geçerli olan yapılar genelde üst profil VIP iş insanlarıyla muhatap olunduğu için ona göre de bir VIP Yakup lakabı olmuştu. Bu bağlamda orada biz yapı tatil tutanağının tehdit olarak kullanıldığını Ekrem İmamoğlu belediyeciliği vizyonu içerisinde görmüştük aslında. Nasıl? Önden zabıta gönderiliyor. Zabıta gidiyor, bakıyor ve bir suç uydurmaya çalışıyor. İlla ki de arayan bulur. İşte penceresinde bir sorun var diyor, yolunda bir sorun var diyor vesaire. Hani bu sefer insanlar bunu nasıl çözebiliriz? Yani sıkıntı olacak demeye başladıklarında da hemen alttan elemanlar devreye giriyor. Ya işte Fatih Başkan bu işi çözer. Şöyle şununla görüşmeniz lazım. Süleyman Atiye bulun, o çözer gibi talepler. Mesela böyle, bu İBB davasından bahsediyorum. Yapı tatil tutanağı oradaki en büyük tehditti ve iş insanlarının ölümüne korktukları bir süreçti. Şimdi bu yüzden biz aslında Üsküdar'da yine deniz manzaralı pek çok bölgesine hakim, gayet böyle biliyorsunuz ki çok nezih ve tarihi bir yerimiz, ilçemiz ve orada aynı şekilde yapı tatil tutanağı tehdidinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın, görüntülü saha tespiti. Saha elemanlarınca çekilen mevzuata aykırılık görselleri imar dosyasına girmeyip rüşvet tarifesini belirlemede şantaj unsuru olarak kullanılmıştır. Bunu savcılık tespit etmiş ve bununla ilgili kimler bunu yapmış, bu görseller nedir, hangi müteahhitlere, hangi iş insanlarına, hangi mülk sahiplerine bu şekilde zabıta ve kolluk eliyle bu tehditler yöneltilmiş ve dosyaya bunlar koyulmuş mu? Bakın, sahada gözlem yapılıyor, fotoğraflar çekiliyor, şu su eksik, bu su eksik diye, ama dosyaya konulmuyor, fakat oradaki mülk sahibi tehdit ediliyor. Bunu koyarız, şantaj, eğer ki şu rüşveti vermezseniz diye, iddia bu yönde. Peki ardından toplantılar, bir tarife belirleniyor. Rüşvet tarife toplantıları. Burada da gölge başkan dediğimiz Nazım Akkoyunlu isimli şahsın
başkanlığında müteahhitlerin haksız kazancına göre rüşvet miktarları saptanmıştır deniliyor. Az evvel ne dedik? İBB davası ile ilgili Süleyman Atik'ten bahsettik. İmar hukukunu iyi bilen ve kimin ne kadar ortalama ciro yaptığını, ne kadar rüşvet verebileceğini bilen ve bu bağlamda da herkese işe göre ve müteahhite göre rüşvet tarifesini belirleyip Fatih Keleş'e sunan şahıs demiştik İBB davasında. Burada yine zaten Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan itibaren çok kritik yerlerde bürokratlığını yapmış olan Nazım Akkoyunlu Üsküdar'da Ekrem İmamoğlu'nun temsilcisi mahiyetinde ve İBB davasına benzer şekilde bir yöntemle rüşvet tarifelerini belirlediği ve orada da bunun toplantılarla bir resmiyete organize bir şekilde kavuşturulduğu tespit edilmiş. Savcılık bunu söylüyor. Peki bunlar olurken personel ne yapıyor? Sonuçta siz eğer ki Üsküdar Belediyesi gibi bir kurumun içerisinde kurumsallıktan bahsediyoruz. Paralel bir yapılanma kuracaksanız ve o yapılanma normal hiyerarşiden farklı olacaksa, yani belediyede memur bile olmayan adam belediye başkanından daha vasıflı bir şekilde alternatif gelir kaynakları oluşturacaksa illegal yöntemlerle, bunu aklamak için başka faaliyetler devreye sokacaksa vesaire bir yapı olacaksa burada personelin işin içinde olması gerekir. Yoksa tüm yapı bozulur. İşin yani benim de çok şaşırdığım tarafı aslında tüm belediyelerde bu derece gözler üstlerindeyken, bu derece operasyonlar ayyuka çıkmışken ve her sabah neredeyse yolsuzluk operasyonlarına uyanıyorken hani bitirelim de yok yani. Hani devam, bir yapı kurulmuş ve sonuna kadar devam. Çok acayip, bu kısım enteresan. Böyle de devam ediyor. Bu bağlamda personeli de devreye soktukları bir sistem kurmuşlar ve soruşturma dosyasına göre elden zarftan paralar dağıtılmış, maaş gibi alternatif. Geçen programdan detaylara bakabilirsiniz. Hem bununla alakalı personelin verdiği ifadeler var. Ben işte Nazım Başkan'dan ayda $1.500 maaş alıyordum ayrıca diye, ya da $700 alıyordum, $800 alıyordum. Bazen hemen alamıyorduk, gidiyorduk soruyorduk neden alamıyoruz diyorduk. Diyordu ki daha para gelmedi. Müteahhitten tahsilat yapılacak ya, yani içeriye para girmedi gibi. Devletin maaşı değil. Bir de maaş ödeyemedikleri için Üsküdar Belediyesi'nde ne kadar mülk varsa satıyorlardı, satışa çıkarıyorlardı. Bu neye kaynak oluşturma şeyi bu? Onu da bilmiyorum. Orada da böyle detaylı yorum yapmıyorum. Ama özetle zarf meselesi de personelin de içerisine dayanak olarak dahil edildiğini gösteren süreçlerden birisi diyebiliriz. Evet, şimdi yeni slaytımıza geçelim. Bir yandan da öbür kısmı kapattım. Şimdi tutuklama sevk belgesinde savcılığın esasen çok fazla ikrar içerikli ifade aldığını görmüş oluyoruz. Ne demek istiyorum? Suçu kabul eden, olayı olduğu gibi anlatan pek çok sayıda ifade var. Ve buradan bazı olaylar var. Anlıyorum ki zaten muhtemelen bu olaylar iddianamede eyleme dönüşecek. Mesela ilki nakkaş kebap buluşması. Burada bir rüşvet tarifesi var ve tahsilatçı olarak kaydedilen Ulaş Meydan'a elden teslim edilen rüşvetler var. Toplamda $860.000 bir rüşvet. Ne kadar peki? Nakkaş Kebap'ta buluştukları zaman $290.000 $590.000 elden teslimi. Öncesinde de bu rakamın Nazım Akkoyun'un odasında rüşvet miktarını kağıda yazarak ola ki ortam dinlemesi var, sonra takılmayalım diye sesli dillendirmeyerek kağıda yazarak belirledikleri ve ardından da 50-100 bin dolar arasında Hacı Osmanoğlu'nun aldığını, kalanını da Ulaş Meydan'a parça parça teslim ettiğini anlatan başka bir ikrar içerikli ifade ve bunu destekleyen HTS baz analizleri. İlk kez dinleyen ya da sürece hakim olmayan izleyicilerimiz için kısa bir not.
HTS baz analizleri, HTS sizin telefonda yaptığınız görüşmeler. Birisiyle telefonda konuştuğunuzda o kişiyi aradınız mı? Kaç kez aradınız? Hangi tarihlerde aradınız? Yani dediğiniz gibi ben onu aradım dediğinizde gerçekten operatörde bu kayıt var mı? Bunu kontrol ediyorlar ya da bakıyorlar, diyorlar ki daha önce hiç tanışmıyorum demişsin ama telefonda konuşmuşsun gibi. Hani ifadeni destekleyen hususlar bu HTS. Baz biraz daha farklı. Her birimizin telefonu bulunduğu yerde bir sinyal verir ve en yakındaki baz istasyonuna sinyal verir. Bu sinyal verdiği sinyal üzerinden teker teker sizin nerede olduğunuzu, diğerleriyle ne durumda olduğunuzu bunları tespit etmiş olur. Haliyle HTS baz analizlerini mesela nakkaş kebap diyor ya, burada kimler bulundu oradan bakarlar. Baz vermişler mi ya da belediyede buluştuklarını söyledikleri tarihte buluşmuşlar mı? Biz bunu birçok operasyonda gördük biliyorsunuz, detaylarına baktık. Bu da olacak gibi 860 bin dolarlık bir rüşvetten söz ediyoruz. İkincisi meclis, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye, bir milletvekili. Burada CHP'li bir milletvekili Üsküdar'da rüşvet çarkının tam ortasında adı geçiyor. Fakat ismi henüz belli değil, danışmanının ismi belli. 100 bin dolarlık bir rüşvetten söz ediliyor. Ankara'ya araçla götürülmüş. Ve savcılık bunu PTS kaydıyla, yani plaka takip sistemi üzerinden takibini yapmış, analizini yapmış. Vekil odasında ofis paylaşımlı bir rüşvet dağılımının olduğunu çıkarmış. Peki bu süreç nasıl olmuş? Öncelikle 100 bin dolar nakit olarak araçla Ankara'ya götürülmüş. Ardından para meclisteki vekil odasında paylaştırıldığı belirtilmiş ve vekil danışmanıyla belediye yetkililerinin bu süreçte aktif olarak rol aldığını ortaya koymuş. Vekil danışmanı da baş harfleriyle geçiyor. Fakat hangi milletvekili, hangi danışman, bununla ilgili bir bilgimiz yok. Muhtemelen süreç ilerledikçe görmüş olacağız. Eğer ki orası daha da netleşirse muhtemelen milletvekilinin de açığa çıkması ve hakkında fezleke düzenlenerek gönderilmesi var. Biliyorsunuz İBB davasında bununla alakalı olarak eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ismi geçmişti. Yine Ankara'da bir burada şeyi vardı. Yolsuzluk iddiasıyla alakalı ihalenin, adrese teslim bir ihalenin gerçekleşebilmesi için aracılık faaliyeti yürüttüğüne dair bununla ilgili İBB iddianamesinde sanık olarak geçiyordu. Hala tutuklu. Yani bir milletvekili hadisesi daha var. Kimdir henüz bilmiyoruz. Diğeri de Gefa Siray yapı vakası olarak orada geçiyor. 3,5 milyon liralık 80 bin dolarlık elden alınan 40 bin doları da özel kalemin özel ihtiyaçları için denilerek teslim edilmesi istenilen bir röportaj. 3,5 milyonun 80 bin dolar olarak elden alındığı, ardından da 40 bin dolarının özel kaleme verildiği ve belediye içerisindeki ilgili kişiler tarafından da para trafiğinin sağlandığı ve belediye personeline yönelik daha çok bir bunun rüşvet alımı olduğu değerlendirildiği bu savcılığın tutukluluğa sevk yazısında yer aldığını görüyoruz. Peki burada şu anda aslında gördüğümüz kısım nedir? Alternatif bir belediyede yapılanma, bir yönetim yapılanması ki şema olarak da gördük. Aynı zamanda illegal bir gelir edimi. Peki illegal para aldık. Buraya mesela 360 milyon TL'lik bir 1 milyarlık sözleşme yapıldı. 360 milyonu tahsil edildi deniyor. Bu tahsil edilen 360 milyon nasıl sisteme entegre olabilir? Yani hırsızlık malı bile bir şekilde aklanmak zorunda sisteme aktarılabilmesi için. Rüşvet malı, irtikap malı nasıl aklanacak? Bununla alakalı olarak da çeşitli yöntemlerden ve tarihlerden bahsediliyor. Nedir? Bağış protokolü kılıfı. Şimdi burada öncelikle zorunlu bağış, taşeronluk olarak ayırdım. Sağ tarafta gördüğünüzde dikey olarak koyduğum Nev Mekan Sahil, çok sevdiğim Üsküdar'da muhteşem bir yapıdır. Hilmi Başkan döneminden kalan çok nadide güzel bir yapı. O yapıyla alakalı bazı tadilat ve masraflarla alakalı olarak hem Nev Mekan hem de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki tadilatları müteahhitlere yüklemişler.
Yani belediyeye ait olması gereken masraflar, oradaki masrafları savcılığın tespitlerine göre müteahhitlere buraları sen yapacaksın demişler. Normalde belediye yapacak, orası yapıyor. İlk yöntem bu. İkincisi Sinem Dedetaş faktörü devreye giriyor. Bu nedir? Geriye dönük protokol. Şimdi burada 4 milyonluk çeklerin ciro edilmesi söz konusu. Ardından da bu çeklerin Sinem Dedetaş imzasıyla bağış protokolü geriye dönük resmiyet kılıfa sokulmuştur. Resmiyet kılıfına sokulmuştur deniliyor. Oldukça ciddi bir iddia. Soruşturma ilerledikçe biz de o protokoller, çekler nedir dosyalara bakıp yine sizlere aktarmaya çalışırız. Bir de şantiye cezaları var. Bağışı reddeden müteahhitlerin şantiyelerinin zabıtayla mühürlenmesi, yani yine bir zorlama süreçten bahsediyoruz. Mesela bir örnek veriliyor ve 64.500 dolar elden verildikten sonra bu cezaların kaldırıldığı gözlemleniyor. Bakın birebir İBB davasında olan ne varsa burada var bu bağlamda. Yani Nazım Akkoyunlu Ekrem İmamoğlu'nun yanında yetişmiş, ben bundan eminim. Birebir aynı bu şekilde tehdit üzerinden yapı tatil tutanakları, ardından da aynı şekilde cezanın kaldırılması, elden alınan ödemelerle, bunların her biri bizim İBB davasında, iddianamesinde gördüğümüz hususlar, hiç bana yabancı gelmedi. Bu bağlamda aslında tutukluluğa sevkte nelerden bahsedildiğini ve aslında bizim karşımızda Üsküdar Belediyesi ile alakalı olarak hangi suçlamaların bulunduğunu görmüş olduk. Yine sizin de merak ettiğiniz hususlar varsa chat aracılığıyla da, videoya yorum aracılığıyla da yazabilirsiniz, bana da gönderebilirsiniz. Buradan detayları birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Üsküdar'ın belediye başkanı da şu anda tutuklu ve cezaevi yolunda, görünen o. Evet, şu anda mevcutta aslında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vizyonuyla ortaya koyulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinin yansıması olan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ikinci dosyası Etimeskut dosyası karşımızda. Şimdi burada Erdal Beşikçioğlu gözaltında, onunla birlikte 52 şüpheli gözaltında. Neler yapıldı? 56 ikamet, 15 iş yeri, 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Öncelikle soruşturma detaylarına geçmeden şöyle bir usulde neler var neler yok onlara bakalım. 1 Ağustos'a girdik an itibariyle. Ağustos hepimize uğurlar getirsin. 30 Temmuz 2026 tarihinde 9 şehirde eş zamanlı bir operasyon yapıldı ve 55 şüphelinin 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisiydi. Bu bağlamda da nasıl yapıldı bu operasyon? Nereden bu noktaya geldik? İhbarlar vardı. Savcılıklara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan özellikle pek çok sayıda ihbar vardı. Bu ihbarların bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bu bağlamda da sahte belgelerin düzenlendiği, imar ve ruhsat süreçlerinde de menfaat temin edildiğine yönelik pek çok ihbar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirildi. Ve soruşturmayı da bu bağlamda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğünü belirtelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Aykut Çelik başsavcının gelmesinden itibaren oldukça derin ve hızlı bir şekilde, seri bir şekilde operasyonları yürüttüğünü, başarıyla yürüttüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Aykut Savcı aynı zamanda zaten İstanbul'dayken de Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş iddianamesini yazan isimdi. Oldukça burada pek çok iddianamede vardı ama zaten ben size daha önceden Beşiktaş'ı anlattığım zaman görmüştünüz ne kadar titiz
Rıza Akpolat'a ait olduğu iddia edilen tekne görüntülerinden orada tek tek yakalanmasını, iddianamede belirtilmesini hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayanlar da eski videolardan bakabilirler, yazılardan bakabilirler. Muazzam bir işçilik ve hukuki bakış açısı. Bu bakış açısını Ankara'daki yeni soruşturmalarda da görüyoruz. Yine alttaki savcılıklar aracılığıyla da bu bağlamda önce Çankaya Belediyesi, şimdi Etimeskut ve daha gelir gelmez böyle kasalarca bir şekilde toplanarak alınan Muhsin Başkan davası ile ilgili de yürütülen bir süreç var. Ankara'da yani sular sıcak. Bu bağlamda bir de şimdi Etimeskut Belediyesi başladı diyebiliriz. Peki savcılığın çantasında neler var? Delil dosyasına birlikte bakalım. Soruşturma kapsamında incelenen deliller, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları ve aslında her birimizin, özellikle gazetecilerin dikkatini çeken sesli ve video kayıtlar, MASAK raporları ve biraz önce detaylarını anlatmaya çalıştığım HTS ve baz analizleri bu soruşturma dosyasında da karşımızda diyebiliriz. Şimdi peki soruşturma konularımız neler? Üsküdar'da olduğu gibi burada da bir örgüt çıktı karşımıza. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve tabii ki ekürisi kurulan örgüte üye olma. Bu suçlamaların olduğunu, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edebin ifasına fesat karıştırma gibi suçlamaların soruşturma konularını oluşturduğunu şimdiden gözlemleyebiliyoruz. Bu daha da ilerleyebilir. Yeni konular ifadelerle birlikte, yeni delillerle birlikte gelebilir. Çünkü daha sürecin çok başındayız. Şimdi Erdal Beşikçioğlu gözaltında ve benim gözlemlediğim, dosyaya böyle hızlı bir bakış attığım zaman ilk dikkatimi çeken en önemli başkan yardımcısının Mutlu Kerimoğlu olduğunu gözlemliyorum ve Mutlu Kerimoğlu da gözaltında, fotoğrafını görüyorsunuz. Kendisine ben burada şeye çok dikkat ediyorum. Belediye başkan yardımcıları gözaltına alındığında daha da bir dikkat kesiliyorum zaten. Bu bağlamda hangi müdürlükler bu başkan yardımcılarına bağlı? O bana soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine dair önemli ipuçları da veriyor. Mesela Kerimoğlu'na bağlı olan müdürlüklere baktığımda en çok gözüme parlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, böyle canlanıyor muhtemelen sizde de, hani nereye gider bu iş diye canlanıyor. Bunların bağlı olduğu bir belediye başkan yardımcısını aldığınız zaman muhtemelen size rüşvet de çıkacak, orada tehdit de çıkacak. Yapı tatil tutanağını anlattık ya, zabıtanın devrede olması, niye devrede, müteahhitlerle sürekli bir şeyler çıkacak muhtemelen karşımıza diyorsunuz. Yani burada Mutlu Kerimoğlu önemli, bence çok konuşacağız ve ismini duyacağız. Burada biraz daha anlamaya çalışalım başka kimler var diye. Bakın 2 önemli başkan yardımcısı daha var. Yani neredeyse tamamına yakınını almışlar başkan yardımcılarının. Bir hanım başkan yardımcısı var, onu görmedim sadece gözaltında. Taylan Özgüven, ona bağlı müdürlüklere baktığımda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim, Sosyal Yardım. Şimdi ruhsat burada. De burada, sıfır atık da burada, yani atık vesaire, onları da göreceğiz. Diğer başkan yardımcısı İhsan Bahri Bellek, ona baktığımızda da özellikle temizlik işleri bence dikkat çeken. Yani burada biraz atık, çöp vesaire, bunları da göreceğiz gibi görünüyor. Evet, diğer böyle baktığımızda Etimkent isimli bir iştirak var. Belediyelerde iştirakler biliyorsunuz ne kadar mühim. Çok işledik, çok konuştuk. Bu bağlamda da Ankara'da, Etimeskut'ta Etimkent bizi karşılayacak gibi görünüyor. Çünkü burada çok sayıda Etimkent'ten gözaltı olmuş. Henüz detaylar çıkmadı. Muhtemelen siz de Etimkent'le alakalı bir haber okumamışsınızdır. Çünkü meslektaşlarım orada detayına girmemişlerdir, hani fark etmemişlerdir. Ama iştirake baktığınızda anında dikkat çekiyor. Burada genel müdür ve pek çok yönetim kurulu üyesiyle birlikte Etimkent'in bir işçisini de gözaltına almışlar. Etimkent üzerinden neler olmuş olabilir? Hani orada halk ekmek de var, işte kafeler de var.
Göreceğiz, ben de merak ediyorum. Etimkent'ten muhakkak bu kadar çok yönetimi komple neredeyse alacak bir mesele varsa arkasından o tarz bir şey çıkacak olabilir. Etimkent'in şemasını çıkardığımda zaten bakın insan kaynakları da oradaymış. Yani işe alımlarla ilgili muhasebe de oradaymış. Ve yönetim kurulu başkanı da az evvel gördüğünüz başkan yardımcısı İhsan Bahri Bellek. Başkanı da zaten Erdal Beşikçioğlu olarak geçiyor. Başka gözaltında kimler var gözaltında? Yargı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler var. Belediyede pek çok müdürlük, bakın Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü, İhale Şefi, Belediye Başkanı'nın danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Bir izleyicimiz yazmış, çok sevimli bir yorum yazmış. İş takipçisi de bir meslek mi diye artık o şeye gelmiş durumda haklı olarak. Tabii burada biz belediye personelleri ve yöneticilerini görüyoruz ama bununla birlikte aynı zamanda alınan firma yetkilileri de var. Pek çok firmanın burada ismi geçiyor. Bunların yetkililerinin de aldıkları muhtemelen ihale alan firmalar. Daha süreç çok yeni olduğu için EKAP'tan vesaire de detaylı çalışmamız daha mümkün olmadı. Çalışınca, raporlar geldikçe, raporlara baktıkça oradaki aslında iddiaların ne olduğunu, nasıl bir çark kurulduğunun iddia edildiğini daha net bir şekilde gözlemlemiş olacağız. Ben şimdilik size sürece dair bir ön izleme, bir fragman veriyorum gibi düşünebilirsiniz. Evet, savcılık kaynaklarının bahsettiği Cumhuriyet Halk Partili isimler, siyasiler, bazı siyasiler dedikleri. Burada biz 2 meclis üyesi ve 1 ilçe başkan yardımcısı görüyoruz. Ortada gördüğünüz Gürcan Karabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Etimeskut ilçe başkan yardımcısı şu anda gözaltında. Ozan Yiğit ise Etimeskut'ta meclis üyesi ve Aykut Canikli sağ tarafta Çankaya Belediye Meclis üyesi. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili kimlikleriyle birlikte şu anda gözaltında ifadelerini veriyorlar. Evet, şimdi etkin pişmanlık ifadeleri tabii ki her soruşturmada olduğu gibi burayı da hızlandıran faktörlerden birisi. Belediyede muhtemet olarak çalışan tutuklu personel SK, yani böyle aslında güvenilir kişi olarak orada belediyedeki paraların, giren çıkan paraların, maaşların, bordroların vesairenin, hani bunların o belediyenin kendi yöntemlerine göre, artık usulüne göre belirlenen önemli şeylerin, paranın emanet edilen isim yani. Bu şahıs etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesini veriyor ve bazı ihaleler usulsüz ve adrese teslim yapıldı diyor. Savcılığa bu ihalelerin ne olduğunu direkt olarak veriyor. Yani içerideki adam, bunu bilecek adam, en iyi bilecek adam. Savcılığa diyor ki şu ihaleler şu şahıslara adrese teslim olarak verildi, yapıldı. Şuradan şu elde edildi, şuradan artık şu menfaat sağlandı vesaire. Savcılık da bunları alıyor teker teker Sayıştay raporlarından. 6 tane Sayıştay raporu göreceğiz. İhale dosyalarından, ödeme belgeleri ve şirketlerdeki bağlantılarla, yani network'e de bakarak, şirket firma yetkilisiyle belediyedeki irtibatı üzerinden analiz ederek ifadeleri doğrulayıp operasyonu genişletip bu kadar 56 adrese birden yapılan operasyon bu şekilde oluyor. Öncelikle SK'nın ifadesinin ben burada çok ehem ve mühim olduğunu gözlemleyebiliyorum. 6 farklı Sayıştay raporu dedik. İhaleler bu bağlamda mercek altında. 12 Şubat 2026 tarihli bir rapor var. Orada yer alan 814 milyon 498 bin 556 liralık bir ihale. 21 Nisan 2026 tarihli raporda belirtilen 760 milyon 591 bin 551 liralık bedelli ihale.
Bunlar en kritik iki ihaleler ve Etimeskut'ta belli ki soruşturmanın saç ayaklarından biri. Kimler aldı, kimler verdi, kimler ne menfaat elde etmekte iddia edildi. Bunların her birini soruşturmada göreceğiz. Ve 30 Eylül 2025 tarihli raporda belirtilen kamu zararının da 11 milyon 990 bin, yani aslında 12 milyon TL olduğunu görüyoruz. Evet, burada da bir Sayıştay raporundan bahsettik. MASAK raporundan bahsetmemek olmaz. Mutlu Kerimoğlu, dedik ki ismini çok duyacağız muhtemelen diye, başkan yardımcısı. Onun bir kafesi varmış. Tespit etmiş savcılık. Demiş ki Fado Kafe Nefes Restoranı. Bu demiş belediye başkanının kafesi, restoranı. Bunlar iki ayrı işlemde Erdal Beşikçioğlu'na toplamda 975 bin lira para transfer etti ve bu transfer şüphelidir denilmiş. Daha detaylar çıkacaktır muhtemelen. Şimdi müşteki şüpheli ifadesi var. Burada artık rüşvetin nasıl alındığı, verildiğine yönelik ifadeler kısmına geçtik. Serpil Zengin İmar Müdürü, Ozan Yiğit az evvel gördünüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimeskut'ta belediye meclis üyesi, Mutlu Kerimoğlu başkan yardımcısı ve bu hikayenin kahramanlarından bir de müteahhit var. İtirafçı olan bir müteahhit. Şimdi buradaki hikayeye göre, örgüye göre, yani olay örgüsüne göre Serpil Zengin'le Ozan Yiğit müteahhite iskan bedeli 2 milyon lira diyor. Müteahhit de bedeli çok yüksek buluyor. Ozan Yiğit de diyor ki ama diyor Mutlu Kerimoğlu 1 milyondan aşağıya kabul etmez ve iddia odur ki müteahhit de bu sürecin sonunda Ozan Yiğit'e 1 milyon TL'yi veriyor ve ardından da iskanını almış oluyor. Bu soruşturmadaki ifadelerin özetinden birisi. Ve bir başka müşteki ifadesi başka bir müteahhit FK. FK birçok ifadede bulunuyor, birçok iddiada bulunuyor. Bununla ilgili destekleyen deliller de sunuyor ve direkt olarak Erdal Beşikçioğlu'yla yaptığı bir rüşvet pazarlığı olduğunu iddia ediyor. Diyor ki paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi tarafından İstanbul'da pay edilir. Böyle bir ifadesi var. Bakın, paranın diyor ben rüşvet vereceğim ya, verdiğim rüşvetin bir kısmı Etimeskut'ta belediye içinde pay edilir. Bir kısmı da İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir. Tabii burada CHP yönetimi derken mutlak butlanla geri gelen gerçek CHP yönetiminden bahsetmiyor. Mutlak butlanla yok hükmündeki eski yönetimden bahsediyor. Peki ne diyor? Belediye binası önünde Erdal Beşikçioğlu'yla biz bir görüşme yaptık ve bu görüşmede bana ruhsat vermediğim için, ben rüşvet vermediğim için ruhsatımın verilmediği bir süreç içerisindeydi ve ben de bununla alakalı olarak Erdal Beşikçioğlu'yla bir tartışma içerisine girdim diyor. Ve Erdal Beşikçioğlu bana dedi ki sen burada iş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin. Oradaki araçları gösterdi ve bunu söyledi diyor. Tabii burada sembolik olarak ben burada otobüs görselleri koydum ama hani orada tam bir tartışma anı içerisinde ve eğer ki ruhsatını istiyorsan bak belediyede bizim burada araçlarımız var, şeyimiz var. 2 tane otobüs parası fiyat biçtim sana dediğini iddia ediyor. Yine orada mesela başka müteahhitlerin verdiği rüşvetleri de anlatıyor. Diyor ki sadece ben vermiyordum bu rüşvetleri ya da sadece benden istemiyorlardı. Başka müteahhitlerden de. Mesela bölgede 2000 dairelik proje yapan müteahhitler vardı. Onlar mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdiler. 32 villalık bir proje vardı. Onlardan diyor 320 bin dolar istediler ama talep kabul görmedi. Bağlıca'da 8 villalık bir proje vardı. Onun için 160 bin dolar veren müteahhit var diyor. Yapracık'taki 1+1 konut projesi için mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim edildi diyor. Zabıta müdürü 100 bin lira. Burada Yapracık'taki bir projenin reklam brandalarına göz yumulması karşılığında zabıta müdürü 100 bin lira istedi deniliyor. Burada da bu ifadelerden bahsediyor. Yani aslında zabıta müdürüne kadar
devam edilen ve brandaya göz yummak üzerinden bile sürdürülen bir sürecin iddiası var. Burada bizim yani şu anda ilgimizi çeken bir müteahhit ağı olduğunu görüyoruz. Müteahhitler üzerinden ilerliyor. Belli ki soruşturma da buradan devam edebilir. Bu alanda ben rüşvet ağının merkezini Müteahhitler Derneği olarak manşet atma gereğini duydum. FK ifadesine aynı şekilde devam ediyor ve Etimeskut Müteahhitler Derneği üzerinden buradaki rüşvet ağı işletildi deniliyor. Ruhsat alamayan müteahhitlerin bu derneğe yönlendirildiğini ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması vaadiyle para alındığını iddia ediyor. Daha sonra da belediye başkanı dahil olmak üzere bu paraların aralarında paylaştırıldığını söylüyor. Bu arada birazcık açık kaynak araştırması yaptığım zaman Erdal Beşikçioğlu'nun aslında pek çok müteahhit derneği üzerinden ziyaretler gerçekleştirdiğini ve bunu önemsediğini gördüm. Şöyle bakabilirsiniz, mesela Instagram hesabından aldım bu paylaşımını. 31 Temmuz'da, yani tam 2 sene önce 2024 tarihinde atmış, bir ziyaret gerçekleştirmiş. Burada mesela fotoğraflarını da görüyorsunuz. Diyor ki bu ziyarette, bu sabah Başkan Yardımcımız Mutlu Kerimoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürümüz Serpil Zengin ve Fen İşleri Müdürümüz Fikret Gözoğlu ile birlikte Müteahhitler Birliği yönetimiyle Atakent Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldik. Kentimizin gelişimi ve modernizasyonu üzerine halkın yararını gözeterek vatandaşlarımız için yaşam kalitelerini artırabilecek şehir planlaması ve imar alanlarındaki potansiyelleri konuşarak fikir alışverişlerinde bulunduk diyor. Yani Erdal Beşikçioğlu müteahhitler dernekleriyle içli dışlı olan, belediye başkanlığında da buralarda ziyaretler yapan, bu görüşmeleri gerçekleştiren, bugünkü operasyonda da özellikle belediyenin müteahhitler ağı üzerinden kurulu bir rüşvet çarkı iddialı yürütüldüğünü görüyoruz. Bu bağlamda açık kaynaklar da bize böyle bir imgeleme gerçekleştirmiş oldu. Soruşturma muhtemelen böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şimdiden elimizde ikrar içerikli ifadeler var, müteahhit ifadeleri var, belediye çalışanı ifadeleri var. Üsküdar Belediyesi'nde süreç biraz daha pişmiş ama Etimeskut'ta hareketli ve hızlı bir şekilde ilerlediği için Üsküdar'ı yakalar diye değerlendiriyorum. Bundan sonrasında da aslında Çankaya'yı detaylandırmak istiyorum. Çankaya'daki ifadeler, özellikle oradaki katı atıkla ilgili müteahhit üzerinden ilerleyen seçim kampanyasını destekleme vaadiyle verilen rüşvet neticesinde adrese teslim ihale iddiaları ve yine Turgut Koç üzerinden dönen oradaki şeyler. Biliyorsunuz Turgut Koç'un itirafları pek çok noktada pek çok soruşturmaya kapı aralamaya devam ediyor. Bunları takibini yapacağız. Şimdilik bu kadar. Cuma akşamını da benimle birlikte geçirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yine hangi dosyaları detaylandırmamı da isterseniz merak ediyorum sizin de bakış açınızı. Lütfen yorum olarak da belirtin. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli ve güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.